Sevgilim. Bugün sizi Yeşilçam'ın en duru, en mahcup ama bir o kadar da fırtınalar estiren o güzel ismine, Meral Zeren'e götüreceğim. Hani şu banker Bilo'nun Zeyno'su, Sadako'nun biricik Emine'si. Ama öyle sadece filmlerini anlatıp geçmeyeceğiz. Maddi olarak dibe mi vurdu, neden hiç evlenmedi, o meşhur aşkı Selami Şahin'le neden yollarını ayırdı, hepsini kendi anlatımlarıyla en samimi haliyle konuşacağız. Hazırsanız Yeşilçam'ın o tozlu ve bir o kadar da hüzünlü sayfalarını aralıyoruz. Meral Zeren 1956 yılında İstanbul'da doğuyor ama kökeni Diyarbakır. Annesi babasının üstüne kuma getirmesine dayanamayıp karnında Meral'de İstanbul'a kaçmış. Yani hayatı daha doğmadan bir mücadeleyle, bir dramla başlamış. İstanbul'un o zorlu şartlarında ilkokulu, ortaokulu bitirmeye çalışıyor ama hayat izin vermiyor. Daha 13 yaşında çocuk denecek yaşta sahnelerde şantözlük yapmaya başlıyor. Peki sinema hayatına nasıl girdi dersiniz? Bir gece sahnede şarkı söylerken dönemin dev isimleri Atıf Yılmaz ve Memduh Ün onu izliyor. Bu kızda bir ışık var diyorlar. Ama bir sorun var. Meral çok küçük. Sinemaya girebilmek için mahkeme kararıyla yaşını tam 4 yaş büyütüyorlar. Ve ilk filmi, kiminle olsa beğenirsiniz. Elbette Cüneyt Arkın. Meral o günleri anlatırken gözleri parlıyor. Çocukken annemle sinemaya gider, ah şu Cüneyt Arkın'la bir oynasam derdim diyor. Hayali gerçek oluyor, Battal Gazi destanında Prenses Eleanora olarak kamera karşısına geçiyor. Hatta yıllar sonra itiraf ediyor. Cüneyt Arkın'a o zamanlar platonik olarak sırılsıklam aşıkmış ama hiç belli etmemiş. Tabii Meral Zeren deyince aklımıza hemen Kemal Sunal filmleri geliyor. Emine karakterleriyle bir döneme damga vurdu. Ama set arkası hiç de öyle filmlerdeki gibi şen şakrak değilmiş. Meral Zeren bu konuyu şöyle anlatıyor. Kemal sette stop dendiği an yok olurdu. Gider arabasını ücra bir yere çeker, tek başına otururdu. Kimseyle konuşmazdı, çok içine kapanıktı diyor. Düşünsenize, milyonları güldüren o adamın aslında ne kadar da derin bir yalnızlığı varmış. Şimdi geliyoruz o meşhur aşk hikayesine. Selami Şahin. Tam 4,5 yıl süren, nişanla taşlanan ama sonu mutsuz biten bir aşk. Meral Zeren, hayatımda gerçekten tek sevdiğim kişiydi demişti. Peki ne oldu da bu büyük aşk bitti? Bir gece Maksim'de sahne alırken Selami Şahin içeri giriyor. Yanında Bülent Ersoy. Selami Bey gidip Bülent Ersoy'un masasına oturuyor. Meral'le ilgilenmiyor bile. Meral o kadar sinirleniyor ki gece eve gelen Selami Şahin'e o anda nişan yüzüğünü fırlatıyor ve bitiriyor. Sonrası ise tam bir pişmanlık. Keşke ondan bir çocuk doğursaydım, şimdi kocaman bir oğlum olurdu diye iç çekiyor. 80'li yıllarda Yeşilçam'da o malum Beyoğlu'nun yasaklı film furyası başlayınca Meral Zeren çoğu arkadaşının aksine ben bu işte yokum diyor ve asıl mesleğine, şarkıcılığa dönüyor. Selami Şahin'den dersler alıyor, Zeki Müren ve Ajda Pekkan'la aynı sahneyi paylaşıyor. O dönem çok büyük paralar kazanıyor ama işte gençlik hiç bitmeyecek sandım diyor. Kazandığı her kuruşu kürklere, sahne kostümlerine harcıyor. Şimdi o günlere bakınca ne kadar akılsızmışım. 3 elbise yerine bir altın alsaydım şimdi kaç tane evim olurdu diye hayıflanıyor. Yıllar geçiyor, gazinolar kapanıyor, sinema durma noktasına geliyor ve Meral Zeren için o zor günler başlıyor. Medyada Bebek'te borç batağında perişan halde haberleri çıkıyor. Fakat Meral Zeren dik duruyor. Öyle ölmedim, bitmedim. Sadece normal bir vatandaşın çektiği sıkıntıları çekiyorum diyor. Kedileri ve köpeğiyle Yeşilçam'dan kalan tek mülkü olan Bebek'teki evinde mütevazı bir hayat sürüyor. En büyük kırgınlığı ise eski dostlarına. Birkaç arkadaşımı aradım. Bizim senin gibi evimiz bile yok. Başının çaresine bak dediler diyerek vefasızlığı anlatıyor. Şimdi 69 yaşında olan Meral Zeren o gamzeli gülüşünden ve asaletinden hiçbir şey kaybetmiş değil. Tek pişmanlığı bir aşk evliliği yapmamış olmak ve o çok istediği annelik duygusunu tadamamak. Kötü günler geçirirken para için evlendi demesinler diye yine evlendim diyecek kadar da gururlu bir kadın. Böylece bir yıldızın parlayışını, o görkemli günlerini ve sonrasındaki o buruk yalnızlığı dinlediniz. Meral Zeren bize aslında Yeşilçam'ın o ışıltılı dünyasının ardındaki gerçekleri bir kez daha gösterdi. Onun o unutulmaz gülüşü ve Emine karakteri hepimizin zihninde yaşamaya devam edecek. Kendisine Allah'tan sağlıklı uzun ömürler dileriz.
Bu tarz içeriklerin devamı için videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki Yeşilçam hikayesinde görüşmek üzere, hoşça kalın.